Arkadaşlar merhaba. Yeni bir tasarımla yine karşınızdayım. Bu dersimizde uygulama serimizden 17. parçamızla dersimize yapacağız. Teknik resim formatını bu şekilde sizler için hazırladım. Dersimize geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yakın bir zamanda YouTube kanalımızda katıl butonu açılacak. Orada 3 farklı konsept planı hazırladım. Temel düzey, orta düzey ve ileri düzey uygulamalar olacak. Bununla ilgili kısa bir video açıklaması yapacağım. Şimdilik buradan bunu açıklamak istedim. Buradaki katıl butonun en büyük özelliği şu olacak. Temel düzeyde ve orta düzeyde ve ileri düzeyde videoların alt kısmına 3D tasarımları ve PDF'lerini, teknik resimlerini sizlere vereceğim. Yani aslında size bir kütüphane arşivi bırakacağım. Oradaki tasarımlar burada yaptığım tasarımlardan biraz daha komplike ve karmaşık olacak. Hem kendiniz için hem de mesleğiniz için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Umarım faydasını görürsünüz. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Evet, SolidWorks düzlemine geliyoruz. Dosya diyerek yeni diyorum ve part düzlemini açıyoruz. Teknik resim formatı yine görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Arayüzümü, fontumu beyaz yapacağım. Bakın şuradan başlıyorum. Dış çerçeveden dairemiz olan dış çapımız 100 milim olarak verilmiş. Borumuzun uzunluğu ise 104 milim uzunluğunda bir borumuz var. Şöyle geliyorum. Ön düzlemden daire komutunu aldım. Akıllı ölçendirme ile bunun çapını 100 milim olarak ayarlıyorum. Daha sonradan ikinci dairemi de iç kısmın dairesini çizeceğim. O da 92 milim olarak verilmiş. Yani 4 milimlik et kalınlığımız var. Çap da 8 milim oluyor. Şöyle geldim. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Bu kısmın uzunluğu da 92 milim olarak ayarlıyor. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyeceğim. Orta düzleme 20 milimlik ekstrüzyonumu veriyorum. Bakın burada 20 milim olarak ekstrüzyonumu verilmiş. Şu şekilde rengimizi de hemen ayarlayalım. Görsel görünümü de güzel hale getirmiş oldum. Şöyle mor rengimi veriyorum. Siz isterseniz farklı bir renkte verebilirsiniz. Daha sonradan isterseniz süpürerek katı oluşturma, isterseniz de referans düzlemiyle çizim yapabilirsiniz. Ben burada düzlem atayacağım. Şöyle geliyorum. Referans düzleminden yukarıya doğru 52 milimlik referans düzlemini atadım. Bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Bakın burada dış çapı 12 milim, iç çapta 8 milim olarak verilmiş. Şöyle geliyorum. Merkez noktasından akıllı ölçendirmeyi aldım. 12 milim dış çapımız var. Tekrardan daire komutunu aldım. 8 milim de içteki dairemizin çapını veriyoruz. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile katı oluşturma diyorum. Ters yönde 104 milimlik ekstrüzyonumu bu şekilde verdim. Şöyle referansımı gizliyorum. Dairesel çoğaltma komutuna geldik. Dairemizin kenarını seçiyorum. Eşit aralıklarla 360 derece olacak. Üç adet çoğaltma işlemini eşit aralıklarla yapıyoruz. Bakın 60 derecelik açıyla teknik resmi formatına uygun oluştu. Şimdi içteki dairemizi yapacağız. Bakın burada eksen noktasından 9 milim aşağı noktasına merkez noktası olarak pivot noktası verilmiş. Buradaki dış çapımız 82 milim. İçteki dairemizin çapı da 74 milim olarak verilmiş. Şöyle geliyorum yine ön düzleme. Bakın şöyle çevirdiğimde referans düzlemi tam orta noktasında başlıyor. Yani direkt bu yüzeyin ön düzleminde değil. Direkt orta kısmından başladığı için ortalama ekstrüzyon veriyoruz. Yani orta düzleme ekstrüzyon vererek çoğaltmayı yapıyoruz. Şimdi geliyorum buraya. Eksen noktamı alıyorum. İlk önce şu eksen noktamı çizdim. İkinci eksen noktamı da alt noktadan başlayacağım. İsterseniz objeleri öteleme de diyebilirsiniz ama ben tek tek çizeyim.
hem referans düzlemlerini, çizgi atamayı daha rahat öğrenmeniz açısından güzel oluyor. 9 milimlik ekstrüzyonumu, yani daha doğrusu uzaklığımızı veriyoruz. Daire komutunu aldım. Merkez noktasından ilk dairemi çiziyorum. Ardından da ikinci dairemi çizeceğim. Şöyle çapları tekrardan kontrol edelim. 82'ye 74 milim olacak. Geliyorum buraya. Dış dairem 82 milim olarak ayarlıyorum. İç dairemi de 72 milim olarak ayarlıyoruz. Unsurlara geldim, ekstrüzyon ile katı oluşturma diyorum. Bakın burada orta düzlemi yine seçiyoruz. Ve ekstrüzyonumuz yine 20 milim olacak. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi oluştu. Şimdi şu kısımları keseceğiz boydan. İlk önce şu kısma objeleri dönüştür diyorum. Geliyorum buraya, kenarımı seçtim. Ve unsurlardan ekstrüzyon ile boydan kesme işlemini yapacağız. Şöyle geliyorum ve boydan kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. Daha sonradan dairesel çoğaltma diyeceğim. Geliyorum buraya. Dairemin kenar kısmını seçiyorum. Referans düzlemi olarak. Daha sonradan ekstrüzyon ile kes komutuyla kesme işlemini dairesel olarak yapıyoruz. Şöyle tekrardan seçelim. Çünkü tam olarak seçmedi. Ekstrüzyonu seçti. Şuradan gelelim. Bakın şu ok tuşuna bastığımızda bu taraf açılıyor. Ekstrüzyon ile kes diyorum ve dairesel kesme işlemini otomatik olarak bu şekilde yapıyoruz. Tekrardan şöyle teknik resmi kontrolü yapalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine tasarımı teknik resmi formatına uygun yapmış olduk arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Yorum kısmından ve Instagram adresinden bana sorular sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.